Sana lan. Yiyorsa atla. Ne yaptı o? Benim kafama sürdü gene bunlardan. Vallahi kutsadılar. Ben artık korkuyorum ilk günden sonra. Aşırı güzel. Gerçekten çok beğendim. Kapatıyorum. Götünü dönme bana. Bir şey sorduk burada. Burada yaşayan bir tanrı varmış. O tanrı bunu yap. Sonra o pireler büyüyerek maymun haline gelmiş. Ay. Trafikli bir Katmandu gününden merhaba. Şimdi bu sabah ben bir Hindistan konsolosluğuna uğradım her zamanki gibi. Şimdi oradan dönüyorum. Nereye gidiyorum? Maymunlar Tapınağı'na gidiyorum Türkçe haliyle. Bugün muhtemelen onun etrafında olacağım. Motosikletim yanımda değil ama işte motorsuz kalmıyorum. Vallahi tek eğleneceğim bu burada. Ha. Ben buraya girmeye çalıştım. Burası Gardens of Dreams. Girişinde şey yapmışlar böyle sağdan bakınca Garden görünüyor, sol taraftan bakınca Dream görünüyor falan. Güzel. Vay. Katmandu için büyük hareket. Kıyafetleri asmışlar oraya kurulması için. Ben hep şeyi düşünüyorum mesela kıyafetlerini yıkamaları için verdiğinde nerede kurutuyorlar? Gerçekten bir kurutma makineleri var mı? Acaba hani hepsini böyle tek tek elleriyle serip tozda kurutup öyle mi veriyorlar diye düşünüyordum. Şu an o onaylanmış oldu. Hepsi öyle mi yapıyordu bilemiyorum ama yani aldığımda temiz olarak düşünemeyeceğim artık. Tozlu. Ve böyle tam mutlu olacaksın, böyle gözüne çöp çarpıyor, anlatabiliyor muyum? Hello. Yapma, dokunma. I don't have break money. Your country money, Nepali money. No. Şimdi etrafı birazcık ne yaptı o? Benim kafama sürdü gene bunlardan. Vallahi kutsadılar. Ben artık korkuyorum ilk günden sonra. Yaprak. Birazcık etrafını gezeceğim. Bir çalışmak için bir yer bulmam lazım. Yukarıya kadar çıkmayı akşama doğru düşünüyorum. Şu anda değil. Buradan müthiş güzel bir gün batımı olduğu söyleniyor. Onu görmek istiyorum. Dolayısıyla... Sorry? Money, very lucky, good luck. Abi ya yemin ediyorum. Şimdi akşama doğru çıkacağım. Şimdi etrafı birazcık hem keşfedeyim diye hem de çalışmak için bir yer bulacağım. Gerçek bir kafe bulmaya çalışacağım. Böyle bir girişi var. Burada yine mumlar. Ben zaten kutsandığım için artık muhtemelen yukarıya böyle demet halinde vesaire çiçek bağışı yapıyorlar. Çiller yallah, çık 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 çık. Kış kış çiller kış kış. Yallah çiller yallah. Çık çık. There are a lot of holy people there. The festival day is the Pashupati temple, Mahashivratri. 100 is money donate. I didn't know that. One time dinner food very lucky. I am holy man. Yeah, I believe. Çiçekler de hala burada duruyor yani. Vallahi şu olaydan o kadar gerçekten rahatsız oluyorum ki. Yani o kadar fazla bu tarz insanlarla karşılaşıyorsunuz ve ben hala daha saf ben duruyorum, selam veriyorum vesaire falan. Abi bırak hiç git, millet yerlilere yapayım diyor. Hiç yüzüne bile bakmıyor, dönüyor. Ben şuradan beri ne kadar uzun yol yürüdüm. Bu arada onu diyecektim. Çok böyle uzun, baya bir yol yürüdüm. Buradan bu şekilde devamlı. Yol boyunca beni takip etmiş gelmiş burada hala daha şey yapıyor. Yani böyle artık sınırlarını zorluyorlar ya. Yani farklı bir boyuta geçiyor bu. Dolayısıyla siz olun. Geldiğinizde hiç muhatap olmayın abi. Selamun aleyküm. Namaste. Hop bay bay. Burada da farklı bir oluşum var. Burada da öyle yakılıyor. Cenaze var. Bu yönde de başka bir cenaze var. Burada da onu yakacaklar sanırım. Hani falan koymuşlar üzerine ateşin. Bir yemek bağışlıyorlar ya. Arkada biri gene tükürüyor. Hello, namaste.
Wow. Om Mani Padme Hum. Ah. This is all the text is Om Mani Padme Hum. Okay. How many times? You don't know. That's cool. Okay, have a good day. Okay. Bye bye. Yani her defasında her köşeye döndüğümde diyorum ki artık biter başka bir şey çıkar falan diye. Yok, çıkmıyor. İnat ettim, sonuna kadar göreyim istedim. Anam lan, milletin kafasına mı yapıyorsun sen oradan? Tuvalet, aha tuvaletini bıraktı. Elleme Allah'ım, Allah aşkına. Pardon. Merhaba. Bu tapınağın giriş tam olarak neredeydi? Nasıl? Bilmiyor musunuz? Ha? Götünü dönme bana. Bir şey sorduk burada. Pet Shop'ta ne bulmak istersiniz? Güvercin var. Valla hindi diyesim geliyor buna. Tavuk var. Bülbüller var. Tavşan var. Sorry? Lamson? This is fly, madam. This is bird. Good luck, very good luck. The white one? Yeah, 1 piece 500 rupees locally money. No. 1 piece okay. No, I cannot do it. Ah, Mouse? for what? Yes, mouse. Yeah, I know. For what? What Who is for house? House, yeah. The people that Yeah, buy no, and no, put their house. No, yeah, house. Why? This is mouse, this is rabbit. Yeah, I know, but rabbit is okay, but mouse, people don't want to see it in the house. I don't know, no. This is island. People are putting in their house. Yeah. Wow. Yeah. Okay. Ah, kırmızı gözlü. There's a red eyes. Yeah, blue eyes. Okay. Okay, thank you so much. Have a good day. Namaste. Abi neden sen evinin içine? Neden yani? Neden koyarsın? The monkey did this. Ah, naughty. Ah yeah. Maymunun bir tanesi devirdi, kaçtı. Did it steal something and run? Good luck to you. Have a good day. Ne yiyeceğiz? Katirol. Katirol denilen yiyecek sanırım böyle hani sebzeli dürüm gibi bir şey. Bir de ben içine yumurta olmasını istedim. Yani öylesi varmış. Yumurtalı olanı varmış. Not too much. I want to stay alive. Okay, thank you so much. Tayland'da hiçbir şekilde ekmek bulamazken burada full böyle kızartma, ekmek unlu mamulleri böyle gidiyoruz. Valla her sabah spor yapmaya çalışıyorum, sağlıklı kalmaya çalışıyorum, işte sebzeli yiyorum falan ama muhtemelen gidiyor yani. Deniyorum. Bir şey değil mi? Çok güzel. Aşırı güzel. Gerçekten çok beğendim. Kapatıyorum. Keyfine varacağım. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Aşırı iyi. Aşırı iyi, anlatamam. Bir şey söyleyeyim mi? Efsane güzel bir yemek yedim ya. Şimdi tekrar buraya geldiğimde ölmeden buraya gelirseniz yeri göstermeyi unuttum. İnince gösteririm. Efsane güzeldi. Şimdi artık güzel bir yemek yedikten de sonra gücümü topladım. Tırmanmaya başlayacağız. Şurada kocaman bir doğa çarkı var. Yani buranın kokusu böyle yakılmış insan kokusuna da biraz benziyor. Tütsülerden midir bilmiyorum ama çok ağır kokuyor şu an. İlk maymunu da böylece görmüş olduk. Aa, sen beni korkutmaya mı çalışıyorsun? He? Bana hı yapıyor. Sana hı. 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 Hı.
Gel buraya. Gel azıcık uğraşayım seninle. Aa, vallahi bunu korkutmaya çalışıyor. Aa, vallahi sizinki de hayat ha. Amca. Yavrum bak onlar orada güzel güzel oturuyor. Aa, pardon, ne oldu? Tamam canım, bir şey demedik. Şimdi bunlar bir tanesi kamerayı alıp kaçacak diye nasıl korkuyorum bir yandan da. Aa, ne oldu? Ne demiş? Tamam. 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 Dün atlayacakmış gibi yapıyor bildiğin ya. Buraya bir spor kulübü inşa etmişler aynı zamanda. Thank you so much. Thank you. Thank you. Şimdi bu tapınağın özelliği. Sorry? Try. Sound is coming. Ah, is Really there? try, no problem. No money? No money. No, try, no charge, really. Just try. Like this, your feel, madam. Wow. This is for 7 chakra. Head, mind, heart, blood, and any problem healing, madam. Wow. This you feel? Yeah. And this is different sound, handmade. Like this. This is different sound. Meditation, therapy, massage, Yeah. all I use, ma'am. And this is 7 metal, gold, silver, iron, copper, brass, all mixed metal. And this is this sound. Wow. We try? Like this? Yeah. Outside. Yeah, outside. Yeah. Slowly, little bit fast. You can remove your stress. Yeah. Yeah. Mantra. Om Mani Padme Om. Means God give one. We like buy. How much is it? Which one, man? This one 1,500. 1,000. Maybe I think I wanna go and... Ay ben Çinliyim. Gel buraya. Kulağına bir şey... Toplumun içinde kulaktan kulağa konuşulmaz lan. Thank you so much. I don't need. Pardon. Kaç çıktım bilmiyorum. Bu maymunlar göçü oluyor. Ay bir tanesinin kolu yok, kıyamam. O yenmez annem, yenmez o, gel. Pardon, buradan mı gidiyoruz? Buradan mı gideceğiz? Ha, götüreceğim mi? Tamam. Şimdi sen de para istemezsen inşallah yolu gösterdim diye. Sonuna doğru geliyorum artık. Şimdi bu tapınağın özelliği ne? Şimdi lokal insanlara sorduğunda onlar da tam olarak çok net bir bilgi veremiyorlar aslında. Şimdi buranın 2 ismi var. Bir tanesi Maymunlar Tapınağı diye geçiyor, Monkey Temple. Bir de lokallerin kullandığı isim var. Sivayampuna. Sivayampuna gibi bir şey. Ha, bu şey, abimle ben. Bu da yazık. Annem de böyle artık bıktım sizden modunda. He. Cep map hepsi kapalı değil mi? Her şeyi sıkı sıkı tutuyormuş. Ya çok şekerler, şuna bak. Heh, nerede kalmıştık? Yavrum koş koş. Abi şunlara bakmaktan çıkamıyorum yukarıya. Ha, ne varmış? Yok bir şey yok. Yok yat, bir şey yok. Şimdi bu Sivayampumi gibi bir isim. Şimdi 2 farklı şey var buranın hikayesiyle alakalı. Şimdi buranın isminin nasıl dönüştüğüyle alakalı şöyle bir şey söyleniyor. Zamanında buraya gelen yabancılar bunu telaffuz etmekte zorlanıyor. Dolayısıyla çok fazla da maymun olduğu için Maymun Tapınağı deniyor. O şekilde ismi o şekilde kalıyor. Bu arada arkaya bak, nasıl güzel manzara var. Buranın ismi, bu Sivayampumi gibi olan isim kendi kendine oluşan anlamına geliyor. Çünkü bu tapınağın kendiliğinden oluştuğunu düşünüyorlar. Bu tapınağı inşa eden kimse yok. Çok çok eski antik çağlarda böyle bir tepe, bir vadi varmış burada. Sonra o vadinin Tanrı tarafından yükseltildiğini, işte suların içinde bir nilüfer çiçeğinin de giderek böyle büyüyüp çok büyük bir hal aldığını ve tüm vadiyi kaplayarak sonra o çiçeğin olduğu yerde
Çiçeğin olduğu yerde bu tapınağın oluşmuş olduğu söyleniyor. Bir oturayım. Ah. Şu anda da hala birisine sorduğunda bu nasıl olmuştur diye kimse inşa etmedi bunu diyorlar. Kendi kendine oluştu. Buda'nın doğum gününde buraya gelip Budistler buraya gelip tapınağın etrafında 13 sefer dönüyorlarmış. Bu da onların bir hac görevini yerine getirmiş olması manasına geliyormuş. Aynı zamanda şöyle bir şey varmış. Bu bilgiyi lokal birinden aldım aşağıdaki oturduğum kafede. Erkek çocukları ergenlik yaşına geldiğinde gelip burada 2 gün boyunca kalmaları gerek. Bunu tüm Budistler yapıyorlarmış. Çocuğa sordum, kendisi de yapmış zamanında. Yani onun dışında buraya ibadet amaçlı gelip burada kalabiliyorsun, konaklayabiliyorsun full dua ederek. Ama bu böyle bir şey varmış bu tapınakla alakalı. Oldukça böyle yoğun bir duygu, yoğun bir enerjisi olduğuna inanılıyor aynı zamanda. Tam güzel zamanla denk geldim. Mükemmel bir güneş yakaladım. Allah. Şu yapıyor stupa deniyor. Bu stupanın mesela 4 tarafında da bu Buda'nın gözleri nakşetmişler. Bu demek oluyor ki yani her tarafında olduğunda her şeyi görüyor anlamına denk geliyormuş. Vallahi Allah başka dert vermesin be gülüm ya. Anlıyorum da işte. Ne yapacağım? Aha. Mükemmel bir hoş renk ya. Şu anda aşırı böyle anılarım falan depreşti. Aşırı derecede böyle motorumu alıp gitmek istiyorum ya. Böyle doğaya sürmek istiyorum motorumu. Bu maymunların oluşma olayı ne biliyor musunuz? Bunlar nasıl bu kadar fazla hale gelmiş burada? Şimdi normal şartlar altında burada yaşayan bir tanrı varmış daha öncesinde. Onların inanışına... ne güzel tırmandı. Şimdi onların inanışına göre de saçlarını kısa ve temiz tutması gerekiyormuş. O tanrı bunu yapmamış bir gün. Saçlarını uzatmış. Ondan sonra saçlarında pireler oluşmaya başlamış. Sonra o pireler büyüyerek maymun haline gelmiş. Etrafa yayılmışlar. Dolayısıyla ondan dolayı bu kadar fazla maymun var burada. İnsanların maymundan geldiğine inanan bir toplumumuz var. Maymunların da nereden geldiğini bilmiş olsunlar. Mükemmel bir manzara ya. Şuna bak ya, şerefsiz. Atlasana lan. Atla atla. Atla lan Allah aşkına. Yiyorsa atla. Şuradan bir maymunla kavga etmeden gidersem gözüm açık gideceğim. Hello, namaste. Namaste. Where are you from? Turkey. Turkey. Yes. It's first time visit Nepal. Sorry? First time come here. Yeah. Are you happy to come here? Yeah, I like it. Buranın tarihiyle alakalı bazı sorularım var da size sorabilir miyim? Soramaz mıyım? Şuradaki monk oradaki pet şişeyle oynuyordu. Oh, sen de mi? Are they angry generally? Are they angry? Yeah. So, are they hurt or doing something? Ah. So you have to be careful. Okay. Bakışa bak ya. Atlar mı? Is it jump? Yeah. Jump on me? Yeah. Really? Okay then I'm going. Gel.
Kendi görüntüsünü görüyor orada. Şimdi bu GoPro Hero 9 olduğu için şu reklam yapmak gibi olmasın ama kendi görüntüsünü görüyor. Onu olmak istedi. Gel buraya. Gel. Bitti pireli. Gel buraya. Hayır. Oynada. Ah. Tamam lan kızım. Tamam kızım. Oynuyoruz ya çocukla, gel. Isırılacak bir şey değil o. Hadi görüşürüz o zaman. Hadi bay bay. Uykun da gelmiş senin. Kız ağlayarak çıkıyordu yukarıya. Şimdi günü batırdık. Güzel bir gün batımını izleyerek maymunları da oldukça rahatsız ettikten sonra şimdi tekrardan Tamel'e dönüyoruz. Çoğu her şey iyi hoş da çok kirli. Ne oldu? Ne oldu? Yok bir şey. Ne oldu? Yok bir şey. Ha. Maymunların birazcık daha zeki olması gerekmiyor muydu ya? Valla bu sabah squat yaparken birazcık fazla kaçırdım dedim. Zorlayayım kendimi. Planımda buraya gelmek yoktu. Öyle bir şey olduğunu planlasaydım aynı güne denk getirmezdim. Çünkü şu anda böyle dizlerim titriyor yani. Ayakta zor duruyorum net. Yarım saatlik bir yürüyüşle varabileceksem eğer gittiğim yere yürüyeceğim. Eğer yürüyebilirsem. Yürüyemezsem yine motor taksi. Vallahi en sonunda olan oldu. Adamın bir tanesi ayağıma tükürdü ya. Vallahi kafayı yiyeceğim. Ne diyeyim ki yani, ne diyeyim? Yoyosa var ya. Nepal'de hiçbir şey yok. Nepal'de doğru düzgün bir market yok ama yoyosa var. İşte normal bizim ülkemizdeki yoyosalar gibi yani. Şöyle bir market var. En sonunda böyle bir market bulabildim yani 40 yılın sonunda. Şimdi yani Türkiye'de yaşayan herkesin ilk merak ettiği şey bir ülkeyle alakalı parası. Ucuz mu, pahalı mı? Şöyle söyleyeyim, artık Türkiye standartlarında yani bunu bizatihi görüyor olmak o kadar sinir bozucu ki anlatamam aslında ama Türkiye standartlarında ucuz bir ülke yok ya bizim için. Hakikaten hani şu Nepal'in bizim normal Türkiye'deki fiyatlardan herhangi bir şekilde farkı yok. Türkler için ucuz bir ülke artık kalmadı maalesef. Yani şöyle söyleyeyim, en basitinden diyelim ki minimum harcıyorsun, buraya geldin. Burada da bunlar da geçmiyor yalnız ha. Minimum harcıyorsun. Sadece kişisel temizlik, bakım ürünlerini vesaire falan alacaksın. Dedim ki yüzünü yıkayacaksın, tamam mı? Güzel bir şey alayım dedin. Burada bildiğim ne var? Dove var. 90 diyor, 120 diyor Nivea için. Dove için 99 diyor. 10 lira, 12 lira. Ben İstanbul'dan ayrılırken bu Dove'lar yani 10 lira değildi. Mesela ne göstereyim başka? Şunlar mesela işte 53-55 lira arasına geliyor. Head and Shoulders. İşte 40 lira civarına falan geliyor bunlar. Ben Aralık 2021'de yola çıktım. O zamanın fiyatlarıyla aşağı yukarı aynı. Yani o zamanın Türkiye'siyle, ki o zaman da Türkiye 1-2 ay öncesiyle karşılaştırmak gerekirse artık fiyatlar yükselmeye başlamıştı zaten. Dolayısıyla yani bir Nepal'e geliyorsun. Nepal hiçbir şey ya. Yani bir anlamda güzel yer vesaire falan ama baktığında ekonomi anlamında hiçbir şey. Ama bizim için çok şey. Alamıyorsun yani, böyle hani şey olur ya. Doları olanlar geliyor buraya. Parayı düşünmüyor hani ne kadar diye. Topluyor vesaire falan. 2 dolar, 3 dolar, o hiçbir şey değil. Gönder. Böyle şu ne kadara geliyor, bu ne kadara geliyor. Hala düşünmek zorundayız. Sinir bozucu. Yani gerçekten sinir bozucu ya. Ya mesela şu 2 lira. İşte 7-8 lira. 7 lira ya. İçinde kaç tane vardır Allah bilir. 19 liramsı bir şey. Şunlar mesela 38 lira de 40. Şunlar 30 lira. Şuna baktım mesela yine 35 lira de. Bakliyatlardan yedim. 1 kiloluk barbunya 20 lira.
TL'ye çevirdiğinde. İşte bu ne kadar mesela? 874 diyor. Hadi 800 de. Oha lan. Pardon aynen 5 kiloluk pirinç 80 liraya denk geliyor. 100 lira arası bir şey tekabül ediyor. Zaten ortamın kirinden pasından doğru düzgün nefes alamıyorsun. Bir de ara ara böyle kötü bir koku oluyor. Bazen tahammül edilmez oluyor gerçekten ama yani hayatın böyle de garip oldu. Yani böyle farklı bir deneyim. Gerçekten çok farklı bir deneyim. Mesela Hindistan'da bu şekilde olacak muhtemelen. Ki Hindistan için aslında heyecanlanıyorum. Çünkü çok daha büyük bir yer. Çok daha farklı kültürler. Çok daha hani bu işte Hindizmin, Budizmin vesaire falan daha yoğun olduğu bir yer olacak sanırım. Ondan dolayı heyecanlanıyorum oldukça. Bu tarz ülkeler çok farklı bir yer ediniyor. İşte gezeyim, göreyim, tatil yapayım vesaire falan gibi bir yer pek değil burası. Yani buraya sadece trekking için bile gelmiş olsan insanı zorlar yani. Onu söyleyeyim. İşte odaya gelen Mısırlı kız geldiği günden beri şok içerisinde. Hani ölü yakma töreni izlemiş. Disgusting, disgusting deyip duruyordu. Kendine gelemedi 2 gün. Dolayısıyla farklı bir kültür. Yani benim için çok güzel bir şey. Deneyimlemeyi sevdiğim için ama yani bilmiyorum, her insanın yapabileceği bir şey olmayabilir belki. Son söyleyebileceğim şey olur. O zaman bu akşam için ben şu an suratımı ışık vurduğu için göremiyorum, önüme bile geldim sanırım o şeye. O zaman bu akşam için günü burada bitiriyoruz. Artık. Kapatmadılarsa içeri girebileceğim. Kapattılarsa dışarıda uyuyacağım herhalde. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman.